Bugünkü konumuz erkekler ve renk analizi. Aslında konuyu iki başlıkta ele almak lazım. Bir, erkeklerin renk analizine ihtiyacı var mı? Erkekler renk danışmanlığına itibar ediyor mu? Bu soru bana nereden geldi? Bu soru bana yeni nesil stil danışmanları ya da yeni nesil stil danışmanı adaylarından geliyor. Yeni nesil biraz daha stil danışmanlığının renk modülü olmaksızın eksik kalacağının farkında. Dolayısıyla hayallerinde bir stil danışmanlığı yolu varken ben aynı zamanda renkleri de öğrenmek durumundayım ama erkekler bu konuya nasıl bakıyorlar onu öğrenmek istiyorlar. Ve zannediyorum bu işin arkasında da şu var, Türkiye'de özellikle stil danışmanlığı biraz daha hanımlara hitap ediyor. Elbette erkekler de stil danışmanlığı alıyor ve bu hizmetleri verenler var. Fakat yine de hanımlara verilen hizmetle beylere verilen hizmet arasında nicelik olarak büyük fark var ve piyasada aslında bir açık var ve ben zannediyorum ki bu yeni nesil stil danışmanı adayları erkeklere stil hizmetleri verebilmek konusunda bu boşluğu görmüş ve hayallerini ve kariyerlerini bu yola yönlendirmeyi düşünüyor gibiler. Renk danışmanlığı hizmetleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Hani ben salt bir renk danışmanı olarak bugüne dek herhalde 600-700 en fazla bir %10 civarı müşteri kitlemi erkeklerden oluşturmuşumdur. Erkeklerle çalışmalarımız biraz daha farklı geçiyor. Nasıl daha farklı geçiyor? Süre olarak tabii biraz daha kısa geçiyor. Makyaj yok, saç rengi yok. Erkeklerin renk danışmanlığından beklentileri hanımlardan az da olsa bir fark gösteriyor. Nedir? Çoğunlukla renklere kısıtlı kalmışlar. Hayatlarında bir değişiklik yapmak arzusundalar. Yeni renklerini öğrenmek isteyen küçük bir kitle var. Fakat daha büyük kitle yeni bir yola giriyor. Misal YouTube'da bir kanal açacak. Bir terfiyi hedefliyor. Orada minimal bir gardırobu doğru ve birbiriyle eşleşebilen renkler doğrultusunda yönetebilmek istiyordur. Veya üçüncü başlık altında da eşiyle, partneriyle birlikte gelen beyler söz konusu. İki eş bana bir arada geldiğinde çok verimli seanslar geçiriyoruz. Çünkü gözlemim o ki partnerlerin biri bir renk grubunda, diğeri başka bir renk grubunda ve bu neredeyse kesin olduğu için hadi %99, hadi %95 diyelim. O iki kişinin kendilerinin nasıl olmadığına dair gözlemlemeleri de renk analizi seansını kendi bilgilerini pekiştirmek adına çok değerli. Çoğunlukla benzer hadiseyi kardeşler arasında ya da iki arkadaş arasında da gözlemliyoruz ama eşler arasında bu çok belirgin. Erkekler niçin renk danışmanlığına ihtiyaç duyuyorlar kısmıyla aslında başlayayım. Bunu da kabaca birkaç başlık altında değerlendirebiliyorum. Bunlardan bir tanesi renk körü hanımlara da beylere de denk geliyorum. Renk körü doğru tabir değil. Renk görme zayıflığı demek daha doğru olacak. Gözümüzün arka duvarında maviyi, kırmızıyı, yeşili algılayan reseptörler var ve bazı kişilerde bunun full çalışmadığına denk geldim ama çoğunlukla gördüğüm bu üç reseptörden birinin veya ikisinin biraz daha zayıf olduğu yönünde. Bu ne demek? Grilere ve bejlere karşı biraz daha bir hassasiyet, orada altındaki tonu okuyamama meselesi demek. Seans öncesi yaptığım renk körlüğü testiyle bir miktar o renk görme zayıflığını, renk algılama zayıflığını tespit edebiliyoruz. Bu da bize neyi getiriyor? Bazı renklerde biraz daha dikkatli olmak gerektiğini, eğer bu becerilemiyorsa o renkten uzak durmak gerekliliğini paylaşıyorum danışanımla. Renk körlüğü erkeklerde bir miktar daha fazla. Belki diyorum bu renk körlüğü sonucu yanlış alınmış ürünler etraflarındaki kişiler tarafından da bir böyle burun kıvırmayla ya renkleri doğru kullanamıyorsun gibi bir eleştiriyle sonuçlanıyor olabilir. Renklerini öğrenmeye bir başka istek sebebi de renklere ilgi duymak. Fakat ancak çorapta bir ufacık aksesuarda renkleri kullanmaya cesaret edebilmek ve renk danışmanlığında ayna karşısında o kişi, o erkek kendisine yakışan renkleri gördüğünde çorabındaki bir deseni, rengi çok rahatlıkla bir kazak olarak kullanmaya ikna oluyor, hayatını renklendiriyor. Pandemiyle birlikte alışkanlıklar değişti. İnsanlar biraz daha casual giyiniyorlar, ediyorlar ama gözlemim o ki erkekler biraz daha
kendilerine satılan kombinasyonları, yine geçmişten örnek vereceğim, gömlek ve kravat. O kombinasyonu edindikten sonra maalesef o gömleği ve kravatı hep bir arada kullanma arzusundalar. Sanıyorum renk danışmanlığına ihtiyaç duydukları başka bir alanda bu. Kombinasyonları bozabilmek ve onlar eğer her biri renk uyumu içerisindeyse nice alternatif kombinasyon oluşturabilmek. Bu arada erkeklerin renge bakışını birazcık gömüyor gibiyiz ama hiç öyle değil. Erkeklerin kendilerine yakışan renkler demeyeyim ama yakışmayan renkleri biz hanımlardan çok daha iyi bildiklerini fark ediyorum. Ama bazen renk bilgisine, renk desteğine ihtiyaç duydukları nokta şu olabiliyor. Nötr renk diyebileceğim. Hani bir kıyafetin baz renkleri olabilecek. Griler, lacivertler, bejler arasında fazla tutucu kalıyorlar, yeni bir renk eklemiyorlar ve gardıropları bu güvenli hissettikleri renklerin baskınlığında olabiliyor. Oysa ki hem çağrışım anlamında hem güç anlamında hem otorite anlamında çok sayıda renkleri var ve onların ya farkında değiller ya cesaretleri yok. Bu anlamda özellikle yeni nesil stil danışmanlarının renk bilgisiyle doğru stil oluşturmakta bu renklerin gücünden faydalanabileceklerini zannediyorum. Ve bir yandan da bu birkaç renge hapsolunduğu zaman ismi aynı olan renkler, lacivert gibi, gri gibi birbiriyle eşleşmeyebiliyor. Doku farklılıklarından dolayı, ton farklılıklarından dolayı. Bu da erkeklerin büyük sıkıntı yaşadıklarını düşündüğüm bir alan. Herhalde dünya tarihi böyle bir ayrım görmemiştir ama erkekleri de üçe ayıralım. Ebeveynleriyle yaşayanlar, eşleriyle, aileleriyle yaşayanlar ve tek yaşayanlar. Bu noktada tek yaşayanların pek sıkıntı yaşamadığını, iç seslerini dinledikçe son derece doğal ve doğru kombinasyonlara ulaştıklarını zannediyorum. Eşleriyle oluşturdukları ailede yaşayan erkeklerin durumu birazcık sallantıda. Neden? Eşlerinden ve çocuklarından varsa hediyeler geliyor ve aslında o iç seslerinin doğrultusunda oluşturdukları gardıroba yeni ve büyük ihtimalle kendi beyinlerinin haricinde renkler giriyor. Ama o renkler kendi iç sesleriyle uyuşmadığı için o hediyelerin etrafında ikinci bir gardırop oluşuyor. Orada en fazla o tereddüt yaşanıyor ve renk danışmanlığına ve stil danışmanlığına bu noktada ihtiyaç duyabildiklerini zannediyorum. Ebeveynleriyle yaşayan erkeklere geldiğimizde de annelerin hediyeleri birazcık o insanın dengesini bozuyor olabilir. Bu son bahsettiğim iki koşulda da stil danışmanlığı hizmeti alan, renk danışmanlığı hizmeti alan erkeklerin kendi renklerine vakıf olduktan sonra hayatlarının kolaylaştığını gözlemledim. Dolayısıyla sonuca varıyorum. Erkeklerin renk danışmanlığına ilgisi var. Erkeklerin de renklerle ilgili sıkıntıları var ve eğer erkekleri hedefleyen bir stil danışmanlığı hizmetine giriş yapıyorsanız erkeklerin bu konularda renge ihtiyaç hissettiğini bilmenizi istiyorum ve stil danışmanlığı hizmetlerinizi kadına da erkeğe de hizmet veriyor olsanız en başta renklerle desteklemeniz gerektiğine gönülden inanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.